Merhaba, ben Gamze Elibol. 38 yıldır bedensel engelliyim. Şu anda kocaman bir sahnedeyim. Arkamdaki ekran mavi. Ben kırmızı elbiselerimle karşınızdayım. Saçlarım mavi bu arada ama bugün topladım. Gözlüklerim de mavi. Maviyi çok seviyorum. Tekerlekli sandalyede profesyonel olarak dans ediyorum. Adım Gamze Elibol. 1,5 yaşında bir poliosekeli yani çocuk felci rahatsızlığı sebebiyle engelli kaldım. İnsanlar hayat hikayemi dinlediği zaman beni 5'e 0 yenik başladığımı düşündüler. Ama 5'e 0 yenik kime göre, neye göre? Hemen bunları paylaşalım. 1. Doktorum. Gamze asla yürümez dedi. 2. İlkokul öğretmenim. Gamze'den hiçbir şey olmaz, Gamze okumaz dedi. 3. Üniversiteler. Sen bedensel engellisin, tiyatro bölümü, konservatuvar okuyamazsın dediler. 4. Mahalledeki o komşu teyzeler. Bu evlenmez, çocuğu da olmaz dediler. 5. İlk evlendiğim adam, sen bensiz bir hiçsin dediler. Şimdi hemen sırayla dönecek olursak geçmişe, ilk doktorum benim poliosekeli olarak bedenimin yarısı daha zayıf olduğu için bundan sonraki hayatımı tamamen tekerlekli sandalyede ilerletebileceğimi ve yaşamımın böyle olacağını söylemişlerdi. Ama ben 35 yıl yürüdüm. Geçirdiğim operasyonlar sonrasında o ayaklarla ailemi ve kardeşimi okutarak yoluma devam ettim. Daha sonrasında dönüp baktığımızda ilkokul öğretmenim. 5 yıl kendisinden psikolojik şiddet gördükten sonra hem bedenim, hem engelim, hem de babamın çöpçü olmasıyla alay ederek beni yıldırmaya çalıştı. Ama onun da tezini çürüttüm. Çünkü bana, daha doğrusu aileme, Gamze okumaz, ondan hiçbir şey olmaz dediler. Ama şu anda işletme mezunuyum ve birçok alanda da projeler, proje yazma kursları ve aynı zamanda da okuduğum kitaplar sonrasında şu anda bir masal kitabı yazıyorum. 3. Üniversiteler. Daha mülakata bile alınmadan önce dediler ki sen bedensel engellisin. O sırada da ayağım aksayarak yürüdüğüm bir engel potansiyelim var. Ve dediler ki tiyatrocular engelsiz olur. Ben bu tezi de çürüttüm. Tam 7 yıl özel kurslarda eğitim alarak ve birkaç tane de üniversiteye misafir öğrenci olarak tam 7 yıllık tiyatro geçmişim var. Bu tezi çürüttükten sonra yola şöyle devam ettim. Devlet tiyatrolarında kendi oyunumu sahneleyen ilk Türk kadını olarak yola devam ederken 8 müzikal, 2 çocuk oyunu ve tam 500'den fazla seyirciyle buluşan sahneyle beraber konservatuvarın da kapısını bu sefer gençlere açtım. 2 yıldır gençler konservatuvarda okuyabiliyorlar. Engeli hiçbir şekilde onlara engel olmadan. 4. Komşu teyzeler. Hala varlar. Canları sağ olsun. Yolda yürürken önümüzü keserler ve neden böyle olduğumuzu vah vah diye sorarlar. Komşu teyzelere sesleniyorum buradan, en azından şu anda yaşayanlara. Hiç merak etmeyin, evlendim. Hatta şu anda 18 yaşında bir kızım var. Kızım üniversitede konservatuvar okuyor. Sanki annesinin intikamını almak ister gibi tiyatrocu olma peşinde. 5. İlk evlendiğim adam. Evet, aynen 5. sırada olduğu gibi bana 5 parmağını gösterdi. Ve dedi ki sen bensiz bir hiçsin. Kadınsın, otur oturduğun yerde. Ben ne getirirsem onu yersin. Kariyer de neymiş? Onun da tezini çürütmek adına 2 tane sanat merkezi açtım. Birisi Teksem Türkiye Engelsizler Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi. Orada sahne sanatları yapıyorum, tiyatro oynuyorum, Kuklam Biricik'le beraber çocukların hayatına dokunuyorum. İkincisi ise Engelsiz Amazonlar. Benim gibi şiddet mağduru kadınları ve aynı zamanda engellenen kadınları bir arada topladığım bir merkez. Bir sürü süs eşyası yapıyoruz. Kimi zaman mumlarla beraber. Ve en güzel nokta şu ki, ben tekerleğimle dünyayı döndüren bir kadınım. Ve hiç unutma ki şimdi sıra sende. Şunu söylemek istiyorum. Ben başardım, şimdi sıra sende. Teşekkürler.